Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîqî ve lâ i'tisâmî illâ billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve lâ nazîre lehu ve lâ mithâle leh. الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, bir müessirin büyüklüğü eseriyle belli olur. Bir ağacın değer ve kıymeti meyvesiyle belli olur. Bir faaliyet ve iş neticesiyle değerlendirilir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı ele aldığımız zaman da muhteşem kutsi faaliyetinin neticesiyle onu değerlendireceğiz. Onun Mekke'de tevellüt buyurmuş, orada neş'et etmiş, Medine'ye hicret etmiş bir insan olarak değil de beşerde silinmez izler bırakmış, büyük inkılaplar yapmış, insanlığı mahrekine oturtmuş, Cenab-ı Hakk'a giden yola hidayet etmiş, gönülleri Allah'a tevcih etmiş, büyük bir insan olarak bakma mecburiyetindeyiz. O bir eser meydana getirmiş, büyük müessiri Allah büyük işlerde istihdam etmiş. Her meselede büyük eserlerini gördüğümüz gibi, bir aile idaresinde zevcelerini idarede de büyük eser görüyoruz. Şayet hanesinde huzursuzluk olmamış ise, birkaç kadın bir arada Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beraber mesut yaşamış ise, bu büyük bir muvaffakiyettir. Beşer tarihinde eşine emsalini göstermeye adeta imkan yoktur. Kainatın efendisi ahirete irtihal buyurdukları zaman, gözü yaşlı bir sürü sahabisinin, evlatlarının, torunlarının yanı başında bir de zevceleri vardı. Hayatları boyunca kendisine gül kadar incinmemişlerdi, kırılmamışlardı. Vefat edişiyle de bütün dünyalar yıkılmış gibi kendilerini harap hissediyorlardı. Hazreti Ayşe'den Ümmü Seleme'ye kadar herkes kendini harap hissediyordu. Bu hiçbir zaman o gönüllerin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tarafından kırılmadığını, hiçbir zaman o hane içinde daidar olmadığını gösterir. Demek ki daima onların içinde huzuru ikame etmesini bilmiş. Nasıl mes'ud olurlar, o yolu iyi tayin etmesini bilmiş. İşte bu, onun ne büyük bir müessir olduğuna, ne fevkalade bir idareci olduğuna,
nasıl müthiş bir fetanet taşıdığına delalet eder. Her meselesine her an bakmak tekrar olur. Binlerce meselesinden, şimdiye kadar anlattığımız yüzlerce meselesinden sadece aile içindeki huzura 3-5 cümleyle beraber bakmış olalım. Hazreti Ayşe'nin muhterem yeğeni Hazreti Urve, Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu ve Hazreti Ayşe'nin filmizlerindendir. Daha ziyade elimizdeki muteber hadis kitaplarında Hazreti Ayşe'den bize intikal eden hadislerin başında bu büyük imamı, bu tabiini görürüz, Hazreti Urve'yi görürüz. Der ki, halam bana bir gün şöyle anlattı. Hala biz babanın kız kardeşine deriz ama Arapçada hala teyze demektir. Bizim evimizde ay bir defa görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük de yani aradan 2 ay geçerdi. Ne ocak yanardı, ne su kaynardı, ne de çorba pişerdi. Efendimizin bütün haneleri hemen hemen böyleydi. Mescidin etrafında ileride insanlığa nur saçacak o nur mahfilleri, 8-9 tane hücre, küçük basit hücre, işlerinde oturacak bir şey yoktu, serecek bir şey yoktu, pişirecek bir şey de yoktu. Ne yerdiniz dedim. Esvedan dedi veya esvedeyn. 2 siyah yerdik, yani hurma yer ve su içerdik dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde durum böyle devam ediyor ve böyle cereyan ediyordu. 3 ay veya 2 ay bir evde ocak yanmazsa, su kaynamazsa, çorba pişmezse insan olarak az dahi olsa yüzünü ekşitiverir. İşte böyle bir yüz ekşitme hadisesi olmuştu. Ahmet bin Hanbel, büyük sahabi Cabir İbni Abdullah İbni Amir'den bize şöyle naklediyor. Bizim evimizde de hiç olmazsa günde bir defa bir çorba pişsin demişlerdi. Hiç olmazsa halkın içine çıkarken giyeceğimiz bir şey olsun demişlerdi. Halbuki kainatın efendisi ahirete ait semeratı dünyada yiyip bitirmemeleri için onlara adeta pehriz yaptırtıyordu. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ Tokatından kurtarmak için, dünyada her şeylerini yiyip bitirmemeleri için pehriz yaptırtıyordu onlara. Ama bir noktada belki anlayamamışlardı. O da canı sıkılmış, ayrılmış onlardan evinin bir köşesinde oturuyordu. O evin içinde büyük bir sahabinin, bir ikincisinin kerimeleri vardı. İkisi de duyar duymaz eve dalıverdiler. Bir tarafta hayatı boyunca ümmetinin kederlerini çeken mahzun peygamber mahzun oturuyor. Öbür tarafta her ikisinin kerimeleri Hazreti Ayşe ve Hafsa hıçkıra ağlıyorlar. Bir çorba istemişlerdi ama cenneti kaybetme gibi bir durumla karşı karşıya geldiklerini zannediyorlardı. Onun telaşı ve endişesi içindeydiler. Peygamberi kırdık diye endişe ediyorlardı. Her ikisi de kızlarının başına dikilip onları dövmek istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmeyecekti. Fakat çok da mahzundu. Yüzü çok ekşiydi. Ömer ne yapayım ki Resul-i Ekrem'i güldüreyim deyiverdi. Bir tebessüm etse de bir güller açılıverse diyordu kendi kendine. Hemen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın karşısına dikildi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, Allahi eğer Zeyd'in kızı yani kendi zevcesi bana böyle bir şey yapacak olsaydı 40 tane şöyle yapışırdım deyiverdi. Allah Resulü tebessüm buyurdular. Ve şöyle ferman ettiler. Bunlar benim elimde olmayan şeyi benden istiyorlar. Benden dünya istiyorlar. Dünyaya teveccühümü istiyorlar. Onlar çoktan pişman olmuşlardı. Ama bu mesele sadece Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i müteessir etmemişti. Mele-i Ala'nın sakinleri müteessir olmuştu. Arş ve kürsi müteessir olmuştu. Aleyhissalatu vesselamın mütemadiyen tebessüm eden çehresinden tebessümü izale edecek her hadise arşı titretecek büyük bir hadisedir. Tahkir hadisesi hemen bir ayette nazil oluverdi. Okuduğum ayet-i celile-i kerimede Kur'an peygamberin zevcelerine şöyle diyordu.
Ey Nebi! قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. De ki onlara, eğer dünya hayatını, onun zinet ve debdebesini, alayış ve gösterişini, yeme ve içmesini arzu ediyorsanız, geliniz sizi güzel bir salıvermekle salıvereyim, tatlik edeyim, sizden ayrılayım, gidiniz istediğiniz gibi yaşayın der gibi tehdit-amiz ifadedir bu. Eğer Allah'ı ve Resulullah'ı istiyorsanız, diliyorsanız, فَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَالْآخِرَةَ ahiret istiyorsanız وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Sizin içinizden ehli ihsan, iyiliksever, hakkı görür gibi hakka kulluk yapanlar vardır. Onlar için de büyük büyük mükafatlar Allah hazırlamıştır, ihsan etmiştir, sizi ihsan edecektir. Ayeti kerimesi nazil olunca Efendimizin zevkeleri iki hadiseyle, iki meseleyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir, ya Efendimizin tatbik etme meselesine evet diyecekler ve ebediyen Peygamberimizi kim bilir belki cennette de saadet-i uzmayı kaybedeceklerdi. Bir de o dar geçime, sıkıntılı yaşayışa tahammül edecek Efendimiz'i, Allah'ın rızasını ve dar ahireti cenneti kazanacaklardı. Efendimiz ilk defa Hazreti Ayşe'nin rivayetiyle Hazreti Ayşe'yi çağırdı, ayeti onu okuyuverdi. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ama annenle babanla görüşmeden kendi kendine karar verme diyordu. Nebiler Nebisi çok refik, çok şefik, çok rahimdi. Hazreti Ayşe'nin o haneden çıkması belki her şeyden çıkması olacaktı. O hane Hazreti Ayşe'yi kaybedecekti. Hazreti Ayşe de o haneyi kaybedecekti. Ve bizler de Hazreti Ayşe'yi kaybedecektik. Dinimize ait nice şeyler olacaktı ki onları öğrenemeyecektik. Kadınlık alemi Hazreti Ayşe'yi kaybedecekti. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu umumi hususların nazarı mütealasını alarak ona şöyle ferman ediyordu. Annenle babanla görüşmeden karar verme diyordu. Nedir o ya Resulallah? Allah sizi muhayyer bırakmamı emrediyor. İsterseniz çeker gidersiniz, isterseniz burada kalır. Bu sıkıntılı yaşayışı yaşar ama Allah ve Resulullah'ı kazanırsınız. Tebessüm ediverdi büyük kadın. Ayağının altını öpeyim. Bunun için mi annemle babamla istişare edeceğim? Ben Allah'ı ve Resulullah'ı tercih ediyorum diyordu. 3 ay değil 6 ay dahi bir evde ocak yanmasa, 3 ay değil sıkıntı birbirini takip etse, bu evde bir çorba pişmese 1 senede dahi yine ben Allah'ı ve Resulullah'ı tercih ediyorum diyordu. Bir takdir hadisesi olmuştu. Onların ya salını verilmesi veyahut da o hanede her türlü şeye katlanmaları onlara teklif edilmişti. Muhayyer bırakılmışlardı. Yine Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Efendimizin zevcelerinden hiçbirisi dünyayı ve dünyanın zinetini istememişti. Bu hanede kalırız, aç susuz kalırız ama senin yanında kalırız. Mahbiti vahyi ilahi olan Nebi'nin gönlünün yanında kalırız. Evimizde Kur'an-ı Mucizül Beyan sesi yükselir. Nebi'nin sesi ve sözü yükselir. Evlerimiz irşat mahalli olur demiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la kalmayı tercih etmişlerdi. Onlara bu hususu yaptırtan bir şey vardı. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan hepsi memnun idi. Küçük bir yeme içme meselesinden ötürü küçük bir hoşnutsuzluk Efendimizin kalbini kırmış. Arşı ihtizaza getirmiş. Meleği alanın sakinlerini mükedder ve mahzun kılmış idi ki bütün bunlara Cenab-ı Hak Kur'an'ıyla tercüman olmuş. Bunu duyurmuş ve fakat gönüller heyecana gelmiş, helecana gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih etmek suretiyle bu derde derman bulunmuştu. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o kadar kadını idare etmede dahi mahir, eşsiz, menende olmayan müstesna bir insandır. Cenab-ı Hak tamamını arza muvaffak kılsın, tamamına vakıf kılsın ve bizleri o pak damen hakkında süfli düşüncelerden halas eylesin. Tekrar edeyim, onun hakkından müminin gönlüne gelecek küçük bir şey kendisine çok şey kaybettirir, belki de ebediyen dinden çıkmasına vesile olur.
Onun içindir ki bu vadide vaki olan, varid olan tereddüt ve şüpheler karşısında hemen bir bilene müracaat etmek, o tereddüdün izalesine çalışmak dini bir vecifedir. İçimizde niceleri vardı ki bizim dizili bulunduğumuz ipten, bağdan kopuverdi, manzumeden ayrılıverdi, bir kısım tereddüt ve şüpheler içinde Aleyhisselatü Vesselam'a ait kutsi manalar bünyanını yıktığı için o da yıkılıp gidiverdi. Bu tereddütleri izale etmemenin neticesidir. Biz bu vadide ne kadar kuvvetli, ne kadar çok delile sahip bulunursak, o nisbette inşallahü teala rahmet tarafından himaye edilmiş ve teminat altına alınmış oluruz. Ela inne ahsenel kelamu ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'anu festenû leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kâmilîne kemâ emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en-nebiyyül muteber. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekâmeti şâni safiyyi. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك ومحمد عباد الله Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Lütufları kadar saygılı olun. Merhameti kadar saygılı olun. Gönlünüz ona karşı saygıyla dolup taşsın. Yozlaşmadan tevakkı edin. Bodurlaşmadan tevakkı edin. İnce, hassas, kalpli insanlar gibi yaşayın. Allah'ın emrine itaat edin. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaattan bir an dur olmayın. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın şerh ettiği şehra sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, bin hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor ya, kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah, innes salate tenha anil fahşai vel munker, ve lezikrullahi ekber, vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahul azim.